Herkese merhaba sevgili dostlar, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz diyorum. Öncelikle nasılsınız? Ben Tugay, yepyeni bir başlangıçta karşınızdayım. Bugün Tower of Fantasy'nin yeni Warp Server adı altında açılan serverına bakacağız. Normalde 2022 yılında çıkmış bir mobil MMORPG'dir. Bu tamamen sıfırdan başlayan bir içerik ve yeni server olmasaydı da kimse bana bu oyunu da oynatamazdı. Öncelikle hiç bilmeyenler için Tower of Fantasy nedir? Devasa açık dünyası, hızlı aksiyon dövüş sistemi ve anime tarzı görselleriyle bilinen çapraz platform destekli bir mobil MMORPG'dir. Yani çapraz platform desteği PC sürümü ve PlayStation sürümü de bulunuyor. Ayrıca mobil sürümünde de kontrolcü desteği de var. Her yerden kaldığınız yerden oynayıp devam edebiliyorsunuz. Peki bu yeni sunucuda bizi neler bekliyor? Geliştiricinin ağzından, tamamen geliştiricinin yayınlamış olduğu videodan size bunu açıklayalım. Oyuna başlayalım istersen. Gacha sistemi tamamen yok. Artık silahlar ve karakterler için şahıs tabanlı gacha çekiliş sistemi tamamen kaldırılmış. Tüm SSR silahlar dahil, yani en yüksek seviye silahlara dahil, sadece oyunu oynayarak günlük girişler ve görevleri yaparak elde edebileceksiniz. Bu tamamen geliştiricinin açıklaması. Başka bir yazdan, Reddit'ten falan değil. Serbest ticaret sistemi bu server'a entegre ediliyor diğer serverlarla birlikte, ama bu serverla beraber bugün geldi. Oyuncular Matrix'ler ve kozmetik ürünler dahil olmak üzere birçok önemli eşyayı birbiriyle serbestçe takas edebilecekleri bir pazar yeri ve açık arttırma sistemine kavuşuyor. Bunu da görebileceğiz. Bir de bugünden itibaren Türkiye saatiyle 11'de açıldı. Öğleden önce sezonluk ilerleme, karakter gelişimi sezonluk hale geliyor. Bu hem tamamen yeni başlayan oyuncuların kolayca yetişebileceği hem de oyunu sürekli taze tutabilecek bir sistem olacakmış. Şöyle, ben aslında daha önceden karakterimi seçmiştim sanırım, yanlışlıkla daha demin. Aynen, Takexis diye oluşturmuştum. Merak etme, hiç oynamadım. Sesini falan da ayarlarına içeride bakarız, ama sesini bir tık ayarlamıştım ben. Bir bağlantı kopukluğu yaşadım. Normalde buradan girip konuşacaktım. Burayı beklememek adına. Edit yapmıyorum ya. Orada oyun içerisinde de oyunu indiriyordu. Oyunu indirdiği için de birkaç takılma yaşadım. Oyunu indirmesini bekledim. Şurayı bir geçebilirim istersen. Tamamdır. Ben sadece şunu söyleyeceğim. Öğreticiyi geçtim. Yani öğreticiyi geçmiş oldum ben burada. Bu arada görevi otomatik falan gitme yok bu oyunda. Tamamen siz kendiniz oynuyorsunuz. Oyun bu şekilde başlıyor. Başlamadan önceki ekranını söyleyeyim. Size öğretici gösteriyor. Öğretici de bir silahınızı veriyor. Bir tane de iki başlı köpekle savaşıyorsunuz orada. En yüksek bu mu kamera ayarı? Buymuş. Buradan kutuyu açmamızı istiyor bro. İstersen bir kutumuzu açalım. Buradan kılıcımızı alalım. Zaten ben de yeni başlıyorum. Sadece öğretici ekranını koymamış oldum. Çünkü edit yapmıyorum. O yüzden öğretici ekranlarını falan da çok koymak istemiyorum. Bu şekilde zaten oyun başlıyor. Açık dünyası dizaynı çok güzeldir. Mekanikleri bence çok güzeldir. Seslerini beğenmiyorum. 2022 yılında çıkmış bir mobil MMORPG'ye göre bence dizayn anlamında da iyidir. Kesinlikle kötü değildir. Bunu da belirtmek isterim. Yani bu içerik güncellemesi benim hoşuma gitti. Benim fikrimi soracak olursan tabii ki de gitti. Çünkü en yüksek seviye itemleri sadece oyunu oynayıp bir MMORPG'de elde etmek bence muazzam bir olay. Birazdan karakterimizi bu arada oluşturmadık öğretici ekrana derken. Buraları geçtikten sonra karakter oluşturma ekranını falan zaten göreceğiz. Ben onları bölüm bölüm ayıracağım. O konuda da hiç sıkıntın olmasın. Şu karakteri de çok beğeniyorum. İsmini unuttum. Çok tatlı bir karakter bu. Peşimizde gezecek bu şimdi. Bu bizim oldu. Öyleydi. Ondan sonra oyunda uçmanın olduğunu biliyorum. Kanat var mıydı hatırlamıyorum, ama böyle bir robotik bir mekanizmaya tutunup da haritanın üzerinde uçabiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim sizlere. Buraları hızlı geçemiyorum şu anda. Maalesef. Asistanı tanıtıyor. Bu asistanmış bu arada. Galiba bizim yanımızda kalıyordu o asistan. Şimdi bize gelip haritanın üzerinde menüleri falan gösteriyordu. Karakterimizi oluşturuyorduk. Bu şekildeydi yani. Ben bu oyunun betasında oynadım bu. Ama çok aşırı derecede pay to win'di. Çünkü oyun içerisinde materyaller var. Craft sistemi var. Buradan bir saniye. Böyle bir şey yoktu bu oyunda. Tamam, okey diyelim. Normalde böyle bir karakter seçme yeri yoktu. Weapon dedi. Switch. Ama ben istediğimi seçemiyor muyum? Seçebiliyorum. Çok iyi bro be. Oha, harbiden lan. Bunlar SSR olması lazım. Bakayım bir.
Of, okey. Devam bro, devam. Şimdi burada bize menüleri gösterecek sevgili dostum. Menülerden sonra karakterinizi oluşturuyorsunuz. Onun dışında haritanın üzerinde uçma falan, onları birazdan bize gösterecektir. Herkes bak, normalde burada adam göremeyiz ama hadi bakalım. Şu Mia, bak şu öndeki giden Mia çok tatlı ya. Hadi bakalım, gel menülere bakalım, başlayalım seninle. Bir tık ama sanki settings kamera basic main volume sanki biraz şöyle %55'lere düşmesi gibi. Tamam bro, bunları zaten bölüm bölüm ayıracağım ben. Tamam, şimdi menüleri tanıtacak, birazdan da karakterimizi oluşturacağız. Sadece dediğim gibi öğretici ekranı yok. Buraları hızlı geçerim. Konuşmaları hiç sevmem. Zaten edit yapmıyoruz. Okey. Sanıyorum karakter oluşturma ekranı burası. Yani karakterinizi dizayn etme diyeyim yani. Bakalım, hemen güzel bir tane oluşturalım. Oynamayı düşünüyorum ya bro. Bu tür oyunları oynarım. Final Fantasy'de bile aynen tam tahmin ettiğim gibi. Buradan bir karakter seçip dizayn edebiliyorsunuz. Daha gelmemiş. Hangisini seçelim? Şöyle baktığım zaman. Bence şu hoş. Onun dışında altından elbise. Elbisemiz. Aa, bu güzel. Biraz yeşile doğru mu? Yeşil tam güzel olmadı ya. Böyle pembe de olmasın da kız gibi. Böyle bir değiştireyim mi? Bakalım bir. Abi hiçbiri güzel olmadı ya. Bunu değiş. Bu da olabilir. Bunun yeşili güzel oldu. Tamam, bu olur. Burada ne varmış? Saçlarımız. Ön tarafı mı? Şöyle baktığımız zaman. Şu güzel. Şu güzel abi. Bunları da tabii ki de böyle biraz yeşil bir şeyler vereceğiz. Kafamıza ne takabiliriz? Şöyle yapabiliriz. Bu da yeşil olduğu için bize uydu. Buradan gözlerimiz. En güzeli bence bu oldu. Onun dışında renk olarak kaşların rengi mi burası? Biraz daha şöyle olabilir. Şuraya bakabiliriz. Bunları geç. Çok uğraşmaya gerek yok. Çok da uğraşmak istemiyorum. Herhangi bir dövme koyalım mı? Koymayalım bence. Gerek yok. Altında ne var? Altında da bir şey olduğunu zannetmiyorum. Burucum. Şöyle bir okey dersek. Saving dersek aynen karakterimiz de bu şekilde gelecektir. Şununla da konuşalım. Burayı da hızlı geçelim. Çok da uzatmaya gerek yok. Güzel bir karakter oluşturduk yani. Kötü değil. Zaten edit yapmadığımız için ya normalde uğraşırım da gerek yok. Bence güzel oldu. Burada da dediğim gibi menüleri tanıtacak. Birazdan açık dünyayı falan da göreceğiz zaten. Dizayn anlamında gerçekten 2022 yılında çıkmış bir oyuna göre çok iyi. Oyun içerisinde craft sistemi var. Oyun içerisinde açık dünyada uçma var. Oyun içerisinde görev var. Materyal toplama var. Var da var abi. Tekrar mı konuşmamı istiyorsun? Okey, 31 metre diyor. Hey bak şunlar. Bu dronlar, buna benzer şeyler var. Şimdi kendi otomatik gidecek ama böyle tuturup haritanın üzerinde uçabiliyorsunuz bro. Ya ben beğeniyorum. Bu tür oyunları ne kadar seversin bilemem ama içerik anlamında e, eğer ki sen en yüksek silahları elde edebildiğin bir MMORPG oynamıyorsan bence yanlış yapıyorsundur bro. Ha, bununla ilgili öğreticiler yapabilir miyiz? Ya tabii ki de önümüzde beklediğimiz zaten Final Fantasy Mobile'lar falan var. Zaten ben hem muhabbet olsun hem sohbet olsun hem oyunlar oynayalım beraber. Bak şunları falan, haritanın üzerindeki şeyleri toplayabiliyorsunuz. Kırıp da bunları. Mobların tasarımları falan da güzel. Çok da şey değil. Mekaniksel anlamında gerçekten güzel bir oyun. Birazdan yine göreceğiz. Mekaniklerini de görürüz yani. Ben zaten bölüm bölüm de bunları ayırırım. Seninle beraber bakarız. Dizayn anlamında da güzel bir oyundur. Kesinlikle kötü değil. Asla kötü olduğunu düşünmüyorum ve çıkış yılı 2022 bu mobil oyunun. Ama
Yeni bir server olmasaydı, bu şekilde pay to win'i azaltmış olmasalardı ben bu oyunu oynamazdım. Yani bu kanala kesinlikle giremezdi çünkü 2022 yılında çıkmış bir oyun. Ya mümkün değil, kendine yer bulamazdı yani. Tekrar oradan dolaştık, aslında aynı yere geldik. İlk başta normalde SSR silah seçtik ya, ben bir tane silah aldım. Onları vermiyordu normalde. Avrupa sunucusuna girdiğinizde normalde size onları vermez. Ama bak şunu direkt verdi oyuna girer girmez. Bir tanesini size direkt seçtirdi. Normalde birden fazla silah da kullanabiliyorsunuz bu arada. Aa, burada mıyız? Hadi bakalım. Buranın ne menüsü olduğunu hatırlamıyorum. Tam olarak oyunu hatırlamıyor olabilirim. Dediğim gibi burada bir yerde bir fight haline giriyor olmamız lazımdı. İkili. Of 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 of. Silaha bakar mısın abi? Normalde bu silahı alamazsınız. SSR silahları vermiyordu yani. Gacha sisteminden alıyordunuz. Burada bir fight görürüz herhalde artık. Görüyorduk, ondan sonra bizi bırakıyordu diye hatırlıyorum. Birkaç da görev yaparız. Zaten 11 dakika olmuş. 15-20 dakika olabilir ama onun için de kusura bakma. Zaten konuşmaları da hızlı hızlı geçiyorum. Anlatabildiğim kadar da anlattım yani sana. Karakterimiz de güzel oldu bence. Mia nerede? Mia. Ya şu Mia çok tatlı ya. Mia. Hadi bakalım. Bunun en yükseği bu mu ya? Yakınlaşıyor mu? Yakınlaşmıyor. E haydi. Ha, şey istiyorsun. Pardon ya. Görmedim ki ben onu. Ha, buraya koymamızı istiyorsun. Okumadım ki, ben de orada bir şey yapıyorsun zannettim. Okey. Kan daha mı lazım? Getirelim. 2. Bir tane daha var. Bunu da verirsek sanırım olacak. Olmuş da olabilir. Ha, olmuş, okey. Al bakalım. Nice. Burada bir fight görüyorduk sanki ya. Burada bir fight görüyorduk sanki, emin değilim. Burayı bir geçiyorum hemen, aynen. Burada bir fight görüyoruz. Of bro, SSR silahlı da oynamak gerçekten iyi yalnız ha. Şaka maka, cidden kesinlikle kötü değil. Menü dedi. Şimdi menüden ne istiyorsun? Weapon. Ha, istediğimiz başka bir weapon'ı daha takabiliyoruz öyle mi? İkinci weapon takabiliyorduk. Aynen aynen. Bu da exchange. Bu şekilde level yükseltme. Al sana, hepsini bastım. Kaç level oldu bilmiyorum. Tamam, şurayı bir kapatalım. Okey, şimdi bak. Hay, burayı kapat. Öğreticiyi kapat. İki silahı da kullanabiliyorsunuz sevgili dostum. İki silahı da kullanabiliyorsunuz. İki silahın da skill'lerini atabiliyorsunuz. Bak, buna geçti. Diğerine bastığında, şuna tekrar bastığında silah geçiyor. Çok iyi değil mi? Bu da güzel bu arada. Konuşalım hemen yine. Bak, iki tane SSR silahımızı hemen aldık. Devam edelim. Her açıları iyi ya. Çok kötü değil. Oynar mıyım bu oyunu? Bence devam edilir ya. Çünkü craft falan da olduğu için bu oyunda oynanır yani kesinlikle. Bundan sonra bizi bırakıyordu galiba. Bırakması lazım. Görevi otomatik tıklıyorum ama git. Ha, go diyor mesela. Git dediğimde gitmiyor otomatik. Yok. Kesinlikle otomatik gitmiyor. Maalesef. Otomatik göreve gitme yok. Otomatik oynama da yok benim bildiğim.
Şimdi şu karşıya bir gidelim. Öncelikle level 5 oluyor zaten. Ve şu an bunları da kesebilir miyiz bilmiyorum. Bir keselim bakalım. Öncelikle level 5 oluyor da bununla uğraşmayalım. Bunu geç. Of! Bro bunun skill'i neymiş öyle? Şunları bir kesebiliriz istersen. 10 tane istiyor zaten bundan. Yani mekanikleri güzel, ben sadece seslerini beğenmiyorum. Of. Okey. Mission track diyor, 44 metre. Gidelim. Bro bot falan aldık, gördün mü orada? Solda görmen lazımdı. Yani ben dediğim gibi bu oyunu oynayabilirim ya. Şu an zaten oynadığım Final Fantasy vardı. Sadece MMORPG anlamında. Başka bir yer yok. Bak bunlara işte, şunlar mesela, şunlar robotik şeyler var. Onları birazdan göstereyim. Backpack'te ne düşmüş bize ya? Bunlar ne bro? Giy dediğimde şu yüksek diyor. Ha bizdeki zaten şeymiş. Tamam bunları giydik şimdilik. Bir yer daha açıldı, kart sistemi. Bunu geç. Başka ne var? Diğer menüler de kapalı ya. Göstermek isterdim ama burası çanta. Çantadaki eşyalarınızı görüyorsunuz. Materyallerinizi falan görebiliyorsunuz işte bu şekilde. Şu görevimizi hemen bir alalım. Yine hızlı hızlı geçelim istersen. Ondan sonra devam edelim biraz daha. Ondan sonra bitirelim. Uçma geldi. Bak bu uçma. Okey. Uçma buydu dostum. Level up 6 olduk. Ne diyor? Expansion Mode bence gayet olsun ya. Hani göstermeli olduğu için daha iyi. Şu nokta nokta çıktı ya. Ben nokta nokta olmasını istedim. Aa. Tamam. Abi çok iyi silahlar ya. Ama bu kadar da yükseğe uçma bro. Kutumuzu alalım. Böyle kutular da var oyun içerisinde. Haritanın üzerinden toplayabiliyorsunuz. Sevgili dostum, açtığınız zaman içerisinden materyaller çıkabiliyor. Şu anda bunlarınkini aldık. Ne diyor? 163 metre. Oraya bence şuradan uçarak da gidebiliriz. Çok da uzak değil. Şöyle uçma var işte oyun içerisinde dostum. Tam kanat değil bu ama şey gibi düşünebilirsin bunu. Kanada benzer bir robotik mekanizma olarak düşünebilirsin. Haritanın üzerinde uçabiliyorsunuz bununla. Yani ben beğeniyorum, dediğim gibi oyunu 2022 yılında da zaten beğenmiştim. Hemen geçelim. Burayı da oynayalım, bitirelim istersen. Şimdilik bence yeterli. Ha, oynayıp diğer menüleri açarsam sana mutlaka zaten şeylerini de gösteririm. Asansörü bekliyoruz burada. Asansör gelmeli. Normalde burada bu kadar insan göremezsiniz dediğim gibi. Ama görebiliyoruz bak. Server yeni olduğu için. Kutu! Bir kutu daha aldık galiba. Yok, bu kutu değil. Bu görevi aldığımız yer. Burada sanıyorum ki bir boss challenge oluyordu. Ufak bir boss challenge. Onu da yapalım. Ondan sonra bitirelim. Sevgili dostum bak, Astra açıldı. Astra bölgesi açıldı. Buralara bir şey koyabiliyor muyuz? Bilmiyorum. Niye öyle yanıyor? Okey. Astra bölgesi açılmış oldu. Şuralara geçelim gidelim istersen. Ufak bir boss fight oluyordu. Onu yapalım. Bundan sonra da zaten bizi serbest bırakır. Oyun başlamış olur. Tam anlamıyla çok güzel bence. Yani kesinlikle başlamalısın. Bu server'ı kaçırmamalısın. Bu da SSR silahları vermişken bak yine uçmadan bahsediyor burada. Bu şekilde uçabiliyorsun dostum. Çok iyi ya. Bak. Manyak abi ya. Güzel değil mi yani?
Bu mobil oyun bir de 2022 yılında çıkmış. Yani kesinlikle iyi olduğunu düşünüyorum ben. Bu arada havada savaşabiliyor musunuz bunda Aion gibi bilmiyorum. İstersen deneyelim. Savaşabiliyormuşuz. Aynı şekilde bunda da savaşabiliyorsunuz. Böyle burası zaten görev yeri. Aynen burada mini bir boss oluyordu. Bunları keselim. Ondan sonra burada genel bir fikrimizi söyleyelim. Bitirelim. Ne dedim bu işe? Of. Wow, bro SSR silahlarla oynamak çok iyiymiş. Ben oynadığım zaman da SSR silahlarla yoktu yani. Sadece elinizde bir kılıç alıyordunuz. O kılıçla oynuyordunuz ama bu şekilde bu denle vermesi inanılmaz bir güncelleme olmuş ya. Oynanır bak net söylüyorum. Ee, Ben kendi fikrimi söyleyeyim. Kesinlikle oynanır. Hatta craft sisteminden bile bu SSR silahları yapabileceksek bence kesinlikle oynamalısın. Bak menülerde ufak tefek açılmaya başladı. Ee, Girdim bir kere çek diyor. İçerisinden bak weapon karakter bir şeyler çıkıyor galiba. Oo! Yeni bir karakter aldık galiba ya da weapon aldık şu an emin değilim. Weapon almışız galiba. Exchange diyor. Bunların levellerini upgrade edebiliyorsun zaten bu şekilde de. Yeterli olacaktır bize. Ya daha yapayım mı? Ne kadar yapayım? Yeter. Okey bir geri geldik. Yanımıza sanırım şeyler. Bu şekilde summon gibi karakterler entegre edebiliyoruz ve bunları da kullanabiliyoruz. Arasında mı geçiş yapabiliyoruz? Sadece buraya... bir dakika karakterimiz değişti. Of, onların özellikleri farklıdır o zaman bro. Menüler açılmaya başladı. Buralar var. Burayı bir geç. Şuraya bir bakmak istiyorum. Kaç tane var bende? Of, bunlar bende mi? Nemesis var. Geç. Kankam bunları geç. Bunların yanındakiler. Abi ne diyorsun? Şu an bunu kullanıyoruz ama neymiş ya? Bir bakabilir miyim? Lyra neymiş abi? Ama bu şey. Bilmiyorum. Ben beğendim. Şurada ne var? Yeni bir yer açıldı. Tamam bunlar etkinlik gibi bir yer mi? Exchange diyor. Bunlara gidip materyal toplaman lazım. Bunları exchange yapabilmek için. Bu event. Burası günlük giriş ödülleri. Bir tane kutu aldık. Bunları da sanırım yapmamız gerekiyor. Veya bir şey satın almamız gerekiyor. Onun dışında buradaki yananlar ne? Bunu sanırım oyunu oynayıp spin yapabiliyoruz ya. Yapabiliyor muyuz yapamıyor muyuz bilmiyorum. Şurası kutumuz var. Ya bunu açalım mı bro? Materyal veriyor galiba ama weapon exchange hepsi weapon exchange ya alalım 15 tane. Bu neymiş? New diyor. Password'den falan bahsediyor ama onu geç. Herhangi bir new bu bizimkinden düşük. Bunu geç. Burada crafting sistemi galiba. Şu ne? Buradan yine üstümüzü tekrar değiştirebiliyoruz öyle mi? Şöyle bir şey düşmüş bize. Gözlük var. Bunlar yeni düşmüş bana. Bunları ben almadım bro. Böyle gözlüğü takabiliriz ama elbisemizin şeyi bozuldu ya. Yok geri geldi. Bir dakika. Burada o düşen şey nerede? O güzeldi ya bro. Şu. Ev diyelim. Bu güzeldi aynen. Bunlar yeni düşmüş. Kozmetik eşyaları da düşüyor o zaman yeni olarak. Shop kısmı var. Shop kısmında da 214 TL diyor ama supply falan var. Yani bunlar ne var? Aylık pesler falan var.
Onun dışında burada materyal satılıyordur büyük bir ihtimalle. Ama size önemli olan, bak buranın hiçbir önemi yok. Önemli olan şey size Battle Pass itemleri vermesi, bu şekilde kostüm parçalarını vermesi. Yani bunlar. Ha, burası biraz daha seni hızlandırabilir mi? Ya evet, hızlandırabilir ama şu SSR silahları vermesi muazzam bir olay. Burası PES diyor. Ha, bunun PES'i biraz farklı. Başka menülerde gösterebileceğim bir şey de yok sevgili dostum şu anlık sanırım ya. Burada bir şey yanıyor ama tam anlamıyla bilmiyorum ne yandığını. Peki biz bunların kendi silahlarını niye kullanamıyoruz onu anlayamadım ya. Ona da sonra bakarız. Şimdilik bu olsun. Onun dışında training kısmı açıldı. Buraya da geçelim. Bence benim fikrimi sorarsan oynanır. Yani net bir biçimde söylüyorum. Oynanır. Ee, tabii senin de fikirlerini almak isterim. Yani bu denli SSR silahları, karakterler, hatta kozmetik ürünlerini bile elde etmek senin ne kadar hoşuna gider bilmiyorum ama benim hoşuma gider abi ya. Neyi aktif et diyor bu ya? Nerede bura? Ha, gidelim istersen oraya da sevgili dostum. Yani beni dediğim gibi ya şey yapar. Mutlu eder. Bu şekilde skill'leri falan, silahları falan almak, oynamak. Ya en önemli şey zaten oyunda silahlar değil mi? En yüksek seviye silahları almak veya onları artı basmak değil mi? Bak mesela şunlar materyal oluyor. Toplayabiliyorsunuz diye biliyorum yani. Bunları topluyorduk. Ha, alıyormuşuz direkt. Bu şekilde alabiliyoruz o zaman. Bunun havadakileri nasıl alıyoruz? Vuruyor muyuz? Aynen vuruyoruz. Vurduktan sonra yere düşeni mi alıyoruz? Ha. Okey, bu şekilde. Anladım. Şunları da toplayabiliyoruz. Aynen, bunlar toplanabilir içerik. Şunlar. Burayı geç, şimdi training yapmayalım. Başka toplanabilir falan, şunlar toplanabiliyor mu onları bilmiyoruz. Kapalı. Başka bir şey istiyordur. Şu. Ama yine bir şeyler verdi. Bunlardan bir şey çıkıyor mu? Mutlaka çıkıyordur bro. Materyal anlamında bir şeyler. Başka ne var? Şuraları geç. Ee, yani bilmiyorum. Senin fikrini de almak isterim bro. Ben oynanır diyorum. Kesinlikle. Tabi biraz daha oyunu unuttuk ya. Öğrenmek lazım. Bu da diğer menüleri açıp oyunu öğrenmek lazım. Onlara bakmak lazım. Bu da oynadıkça olur. Yani ileriye gitmek lazım. Dediğim gibi. Oyun oynamadan da bu iş olmaz. Yani öğrenemezsin tekrar oyun oynamak. Patlayacak. Okey. Oğlum bunlar demeç yemiyor ki. Güzel. Of abi, bunun ultisi nasıl bir şey ya? Şöyle bir doşladık. Aa, başkaları da yardım edebiliyor mu bize bu şekilde? Çok iyi o zaman. Yani bence iyi. Bam! Şu çok, abi çok iyi ya. Ben beğendim abi. Yani biraz seslerde sanırım sıkıntı var ama o kadar olabileceğini düşünüyorum ya. Baksana şuna abi. Yeter. Çık. Şunu alalım.
Kutuyu almamızı istiyor zaten de. Ya ben sadece oradakileri kestim. Yeni şeyler verdi kutunun içerisinden. Gidebiliriz aslında. Şunlara vur. Ya bizde de patladı ya. Hay sizin ben. Bunlar yüzünden ölüyordum bak. Nasıl cam basıyoruz peki? Mesela şurada cam basma şeyi var. Ona bastığımızda basıyor mu? Evet basıyor. Anladım bro. Yani şöyle yaptığımızda belirli bir saniye içerisinde şeye basabiliyoruz. Aa öldük. Şeye vurduğumuz için patladı. Neyse cam basma var ama o pot olayının nasıl olduğuna biz bir bakalım ya. Buraya kadar da izleyicisen çok teşekkür ederim sevgili dostum. Dediğim gibi oyuna biraz alışmam lazım, öğrenmem lazım. Yani 31 dakika oldu çünkü. Bunları alabiliyoruz bu şekilde. Başka ne vardı? Senden menüye bakalım. Şuraya tıkladığımızda bak bunları da vermiş. Görevleri yaptığımız için şunları vermiş. Event olarak onları oynadıkça da alabilirsiniz. Backpack'e yeni bir şeyler düştü. Şöyle yeni kutularımız var. Buradan hep aynısını almayayım, ben bakmam lazım. Of. Şunu bir... Ha, anladım. Tamam. O şey. Şurada kenarda bir şey çıkıyor. Canınız gittiğinde bak şu an basıyorum. Sağa doğru bak. Şurada ona bastığınızda canınızı dolduruyor. Onun dışında 111 metre diyor. Neresi orası bro? Yukarısı. Aynen buraya kadar da izleyiciden çok teşekkür ederim. Bence ben de başlayabilirim ya. Belli olmaz ama oyunu öğrenmem lazım. Menüleri öğrenmem lazım. Arşivler falan da var. Bir sürü şey var oyunun içerisinde. Bunları öğrenmeden de oyunu sana anlatamam yani. Baksana. Buradan istediğini seçebiliyorsun. Ee, Bayağı iyi abi şunlar yani. Şu sistem de iyi. Bu kesin kendi ultisini kullanıyordur ya. Dolduğu zaman. Neyse. Hoşça kal bro. Görüşmek üzere. İkinci bölümü mutlaka gelir bence. MMORPG sever.